Osaka, Japonya'dan selamlar, sevgiler. Bugün bir yürüyüş videosu çekmek istiyorum. Normalde benim tarzım değil çünkü iyi bir anlatıcı değilim. Buradan şu an Yodoyabaşi'deyiz. Buradan Namba merkeze kadar, Dotonbori Caddesi'ne kadar yürüyeceğiz. Güzel bir yürüyüş. Onun için çekmek istedim bu videoyu. Burada şu an kaldığımız otelin tam önündeyim. Onu göstermek istiyorum. Burada Sosetsa Fresa Inn otelinde kalıyoruz. Gayet güzel bir otel. Neden güzel? Çünkü konumu çok güzel. Bir kere Yodoyabaşı güzel bir yer. Burada çok merkezi bir yer. Yani Namba merkeze yaklaşık 30-35 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Öbür taraftan Umeda tarafına da yaklaşık bir 15 dakikalık yürüme mesafesinde bir diğer merkez. Onun dışında otelin şöyle bir avantajı var. Otelde B1 katında direkt metroya ve Keihan tren hattına bir ulaşım mevcut. Şöyle şu taraftan gideceğim. Yani otelden hiç dışarı çıkmadan B1 katına inince direktmen metroya, şehir içi metrosuna, kırmızı hatta ve Keihan demiryolu hattına ulaşabiliyorsunuz. Keihan hattı çok kullanışlı bir hat. Direkt Kyoto'ya yaklaşık 45 dakika içinde varabiliyorsunuz. Şu an kaldığımız yer Yodoyabaşı iş merkezlerinin olduğu bir yer. Buranın şu an biz arka caddesinden yürüyoruz. Birazdan ana caddeye de çıkacağım. Ana caddede çok fazla bina, iş merkezi mevcut ve insanlar görüyorsunuz takım elbiseli. Videomuz yaklaşık 35 dakikalık bir yürüyüş videosu olacak. Böyle ara sokaklarda, garaj girişlerinde böyle abilerden var. Bunlar böyle bütün gün burada duruyor. Araç girecekse veya çıkacaksa işte yayaları durduruyorlar veya normal sokaktaki araçların geçişini durduruyorlar. Yani işleri bu. Küçük bir kamerada görüntünün birazcık parlaklığını arttırdım. Şimdi devam ediyorum videoya. Osaka, Japonya'nın ikinci büyük şehri. Nüfusu yaklaşık 19 milyon nüfusu var. Yani İstanbul'dan daha büyük bir şehir. Ama geldiğimizden beri hiçbir kaos hissetmedik. Gayet düzenli. Çok güçlü bir ulaşım altyapısı var. Ve sakinlik hali de var. Yani şehir çok bizi yormadı. Burası Japonya'daki ikinci şehrimiz. Okinawa'ya geldik ilk. Daha sonra Osaka'ya geldik. Osaka'da konaklayarak Kyoto ve Kobe'ye ziyaret ettik, seyahat ettik. Gördüğünüz gibi her yer böyle takım elbiseli çalışanlarla dolu. Geçen gün özellikle iş çıkış saatinde burada yürüdüğümüz zaman çok fazla sayıda böyle tek tip hep takım elbiseli, kadın erkek, jilet gibi gayet güzel giyinimli insanlar gördük. Yani bu
Japonya'nın genel hali, yani genel izlenimi zaten bende şu oldu ilk başta. Bu İngiltere'de vardır böyle bir deyim. The beauty of order derler. Yani düzenin, intizamın güzelliği. Çok düzenli her şey. İnsanların işte giyiminden kuşamı, metro ve işte tren sistemleri, her yer, yani hayatın her anlamında burada, her alanında bir intizam var, bir düzen var. Bu burada yaşanılan, yani yaşanırken sıkıcı gelebilir. Yani beni sıkardı büyük ihtimalle. Her ne kadar düzeni ve böyle her şeyin tıkır tıkır işlemesini seven bir insan olsam da burası bir tık abartılı geldi bana. Gezerken çok bir sıkıntı çekmedik ama yaşarken bence bir tık sıkabilir. Tabii bu kişiden kişiye değişen, yani değişebilecek bir durum. Şimdi buradan ana caddeye çıkalım. Ana cadde çok güzel, tertemiz, pırıl pırıl, gıcır gıcır ama ana caddede birazcık yürümek daha uzun sürüyor çünkü her yaya geçidinde kırmızı ışık var ve kırmızı ışıklar biraz uzun sürüyor yani. O nedenle birazcık bir süre ana caddeden yürüyüp orayı gösterip daha sonra tekrar ara sokağa kayabiliriz. Evet, yani insanlar tertemiz. Onu tekrar söyleyeyim. Mesela öğrenciler, düzen demişken öğrenciler yine tertemiz, pırıl pırıl, tek tip üniformalar. Bu yani hayatın her alanında bu düzeni, bu temizliği, titizliği görebiliyorsunuz. Japonya'dan önce Hong Kong'taydık. Hong Kong'a gittik ve Macau'ya gittik. Orada tabii yine zengin ülkeler ama birazcık yani gösteriş vardı orada bence. Ama Japonya'da yine çok zengin olmasına rağmen kalite çok ön planda ama gösteriş ön planda değil. Yani gösteriş yok. İnsanlar çok kaliteli, çok temiz, çok güzel giyiniyor. Ama bir gösteriş çabası yok. Çok bir lüks araba sayılı görmüşümdür, yani çok az gördüm. Alman arabası, yani Avrupa arabalarından en fazla Alman arabası gördüm. O da tek tuk. BMW ve Mercedes gördük. Onun dışında genelde zaten Nissan, Honda, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, bu markalar var. Mazda var. Genelde yani ekonomik arabalar, küçük arabalar. Bisiklet kullanımı çok yaygın ve genelde böyle bisikletler herhangi bir kilitleme olmadan sokakta bırakılıyor veya ufak tefek tekerle gidona küçük bir kilit koyuyorlar. Kimse de alıp götürmüyor. Şöyle caddeyi bir göstermek istiyorum. Yeşil ışığı da kaçırmadan hemen geçelim. Şansımıza da full yeşil yandı yani yayalara. Gayet temiz, gayet düzenli. Cadde mesela çok geniş bir cadde olmamasına rağmen o kadar caddeler nizami ki onun için çok bir trafik rush hour'da bile, yani sıkışık zamanda bile, iş çıkışı saatinde bile çok trafik sıkışıklığı ben görmedim.
İlk defa böyle bir video yapıyorum. Normalde iyi bir hikaye anlatıcısı değilimdir. Ama burada bu videoyu yapmak istedim çünkü Osaka hoşuma gitti. Çok da turistik olarak öne çıkan bir şehir değil. Genelde işte buradan bir gün falan geçirilip Kyoto'ya geliniyor. Ama ben şu hoşuma gitti. Burası da çok büyük bir şehir. Büyük şehir olmasına rağmen bu düzen, bu tıkır tıkır işleyiş çok hoşuma gitti ve bunu kanalımda göstermek istedim. Belki bu tarz video hani aslında kendime ana olsun diye de bunu yaptım. Yani bu video hiç olmazsa kanalda dursun. Ben buralardan geçmiştim derim. Ama onun dışında beğenilirse de bu tarz videolar tekrar çekebilirim. Taksilerin içindeki şoförler genellikle takım elbise giyiniyor. Gıcır gıcır böyle jilet gibi hepsi. Taksilerin içinde sigara içmiyorlar. Çok kibar konuşuyorlar. Yani eldiven takıyorlar. Parayı eldivenle alıp veriyorlar. Kapıyı açıyorlar. Çok saygılılar. Mesela son ses müzik istedikleri radyoyu açıp sizi rahatsız etmiyorlar. Kaba tavırlar içine girmiyorlar. Nereye isterseniz götürüyorlar. Her yerde duruyorlar. Osaka'yı cazip kılan turistler için özellikle cazip kılan bir diğer noktada alışveriş olayı. Çok devasa alışveriş yerleri var burada. Birazdan bir kısmını göreceğiz. Ama o daha buzdağının çok küçük bir kısmı. Çok devasa alışveriş yerleri var ve bunu cazip kılan şey de burada tax free alışveriş olması yabancılar için. Ve Japon yeninin de görece zayıflaması son yıllarda bu fiyatları yani vergili hali bile zaten normalden düşük, bir de %10 daha aşağıda alıyorsunuz. Ben bir soundbar aldım işte 3 gün önce. Türkiye'de Amazon fiyatı sanırım Bose marka 8-8,5 bin lira aralığındaydı. Yanlış olmasın. Yani 3,5 civarında aldım, vergi iadesi. Yani vergi iade etme yok burada. Direkt indiriyor, fiyattan düşürüyor. Pasaportunuzu veriyorsunuz. Fiyatta %10 düşürüyor. Bu kozmetikte de geçerli, kıyafette de geçerli. Yaya geçitlerinde de insanlar genelde kırmızı yanıyorsa yaya duruyor. Öyle bir yola atlayan, araba gelmiyor hadi geçelim diyen de olmuyor pek. Otelimizin bulunduğu Yodoyabashi'den çıktık yola ve Namba kısmına doğru ilerliyoruz. Orada çok meşhur Dotonbori bölgesi var. Dotonbori Caddesi. Oraya gitmek istiyorum. Bu yolu da beraber yürüyerek size göstermek istiyorum. Dediğim gibi Yodoyabashi'yi buraya gelecek insanlara konaklama merkezi olarak tavsiye ederim. Hem Umeda kısmına
O alışveriş merkezlerinin olduğu, ana tren istasyonlarından birinin olduğu merkezi bölgelerden biri olan Umeda bölgesine 15 dakikalık yürüme mesafesinde. Hem Namba'ya yine yürüme mesafesinde, yani 35 dakika böyle güzel bir yolda yürüyorsunuz. Onun dışında da bizim kaldığımız otelde, orayı da tavsiye ederim ama tabii küçük oda, yani tek kişi kalacaksanız rahat bence ama iki kişi birazcık zorlanabilirsiniz çünkü çok dar ama gayet güzel, işlevsel. Yani ben sadece otelde uyurum, öyle benim için çok da oda boyutu önemli değil, işlevsellik daha önemli. Aktarmalara yakın olsun, konaklama yani gezilecek, gidilecek yerlere ulaşımım rahat olsun, kolay olsun diyorsanız gayet iyi bir otel. Çünkü otelin B1 katında dediğim gibi aynı asansörden, odanızdan metro istasyonuna iniyorsunuz. Bu çok büyük bir lüks bence. Biz yaklaşık 25 dakikada, yarım saatte Kobe'ye gittik. Yani başka bir şehre gidiyorsunuz, yine büyük bir şehir. Yaklaşık 45-50 dakikada da odamızdan çıkıp Kyoto'ya gittik. 2 gün Kyoto'yu gezdik. Çok da güzel bir tur oldu. Evet, şöyle caddeyi de göstererek gitmek istiyorum. Birazcık yeme içme konusuna da değinmek istiyorum. Japon mutfağı çok zengin bir mutfak. Osaka yine yeme içme olaylarında Japonya'nın belki en önde gelen şehirlerinden biri. Burası yani gastronomi merkezlerinden birisi Japonya'da. Ancak bizim damak tadımıza veya kültürümüze uymayan tabii yemekler de var. Hani o konularda seçiciyseniz tabii ki birazcık zorlanabilirsiniz. Ama ben özellikle Asya yemeklerini, Japonya yemeklerinde çok sevdiğim için benim için bayağı yani hitap ediyor. Bayağı da hoşuma gidiyor burada yemek yemek. Şöyle bir arkamıza dönüp bakalım. Taksiler yine İngiltere'dekine benzer. Hepsi hemen hemen birbiriyle aynı araba. Dediğim gibi bu düzenin güzelliği felsefesi, the beauty of order burada çok yaygın. Tek tip otobüsler, tek tip taksiler. Kahve seviyorsanız kahve kalitesi çok iyi Japonya'da. Zaten bu bilinen bir şey. Genellikle buraya geldiğinizde espresso türevi kahve değil de demlenmiş yani brew kahve seçmenizi öneririm. Çok özenerek demliyorlar kahveleri. Çok kaliteli, çok yüksek kaliteli çekirdek kullanıyorlar. Her şeyi kuralına, kitabına uygun olarak bütün su derecesi, suyun döküş açısından tutun, ısısı, kullandıkları suyun bile kalitesi
her şey çok üst düzey kahve konusunda ve yani Türkiye'deki gibi bir Starbucks'ta diyelim ki kahve içiyorsunuz. Kolombiya söylediniz, Guatemala söylediniz ama yani kahve hiçbir şeye benzemediği için, çok kavrulduğu için veya onun hiçbir aromasını alamıyorsunuz ve yani ne içerseniz için çok da bir farkı olmuyor. Ayırt edemiyorsunuz. O tadı, aromayı alamıyorsunuz ama burada gerçekten daha kahveyi tatmanıza veya böyle burnunuzu bardağa götürüp koklamanıza gerek bile kalmadan kahve masaya geldiğinde o aromaların kokusunu ayrıştırabilecek düzeyde almaya başlıyorsunuz. Yani buraya geldiğinizde kahve ile ilgili bir şeyiniz varsa, yani böyle bir ilginiz varsa, seviyorsanız gidin güzel brewlerde, böyle iyi coffee shop'larda güzel kahveler deneyin. Bir tık daha pahalı oluyor. Yani o da hani nasıl söyleyeyim 20-30 lira daha pahalı oluyordur belki TL'ye çevirdiğimiz zaman ama gerçekten değiyor. Burada böyle sokakta giderken sigara içemiyorsunuz. Sigara içme bölgeleri var. O bölgelerde insanlar sigarasını içiyor. Japon halkı da bayağı aslında sigara içiyor ama bir elektronik sigaraya sanki geçiş var. IQOS özellikle çok yaygın olmuş durumda. Bayağı insanların elinde görüyorum. Evet, yolu yaraladık sanıyorum. Şurada bir Tesla Shop açmış. Yeşili kaçırmadan devam. Valla bu normalde bu kırmızılara yakalanınca çok uzun sürüyor bu yol ama yeşillere yakalandık. Ben de ara sokağa kaçmadım. Devam ediyorum buradan. Bu sanki bir yeşil dalga olayı var gibi burada. Mersin'de bilenler bilir. Orada bir D400 yolunda yeşil dalga vardı eskiden. Belirli bir hızla sabit gittiğiniz zaman hiç kırmızı ışığa takılmadan devam edebiliyordunuz.
Şimdi burada bir ses duyunca, böyle bir inşaat sesi, sesten de bahsetmek istiyorum. Japonya genelde çok sessiz. Zaten bu da bilinen bir şey. Toplu taşımada pek insanlar konuşmuyor. Kulaklıklarını takıp devam ediyorlar veya uyuyorlar. Birbirleriyle konuşacaklarsa da çok kısık sesle konuşuyorlar. Onun dışında telefonda böyle birini arayıp da konuşma olayı ben şu ana kadar rastlamadım. Evet, yavaş yavaş Namba'ya giriyoruz. Buradan ben artık ana caddeden kayacağım. Şöyle. Yine merak edenler için şunu söyleyeyim. Diyelim ki Osaka, Kyoto, Kobe, belki de Nara, böyle bir tur yapmak istediniz. Bence böyle bir tura ortalama 5-6 gün en az ayırmak gerekir. Kyoto'ya en az 2 gün ayırmak gerekir. Tercihen 3. Kobe'ye yarım gün bence yeterli. Osaka'ya da keyfinize kalmış. Büyük şehir, ben seviyorum. Bu ambiyansı, ortamı severim. Biraz ben burada böyle takılayım edeyim diyorsanız 2 gün, 3 gün yine yeterli olur ama sadece böyle işte gezecek yerleri göreyim, edeyim, tamamdır benim için yeter. Çok da vakit harcamaya gerek yok diyorsanız 1 gün bile yeterli olabilir. Ama alışveriş de yapacaksanız en az 2 gün, 2-3 gün burada geçirin derim. Eğer siz de Osaka'da kalmak, yani burayı merkez nokta olarak konuşlandırmak istiyorsanız söylediğim oteli ve lokasyonu tavsiye ederim. Ama o sizin tamamen bütçenize ve otelden beklentinize göre değişkenlik gösterebilir. Benim bütçem daha yüksek diyorsanız çok fazla alternatif de var Osaka'da. Daha geniş, daha büyük otellerde de konaklayabilirsiniz. Onun dışında burada PES'ler var. İşte regional PES'ler, yani bu işte Kansai bölgesinde geçerli tren biletleri. Biz öyle bir şey almadık, çok gerek duymadık çünkü benim hesaplamama göre daha pahalıya geliyor. Yani çünkü mesela 3 gün üst üste benim nereye gideceğim çok tam planlı değildi veya 2 gün üst üste o kartı kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım? Onun için şöyle bir şey yaptım ben, şöyle bir kart aldım. Şu ICOCA kart. Buna 500 yen depozit veriyorsunuz. Yani yaklaşık 100 lira. Daha sonrasında içine ne kadar doldurursanız o kadarını metro ve trenlere binerken kullanıyorsunuz. Hemen hemen bütün metro ve trenlerde geçerli oluyor. Ben genel olarak Keihan Railways'i kullandım. Şehirler arası ulaşım için, yani Kyoto'ya giderken ve Kobe'ye giderken. Onun dışında şehir içinde de kaldığım otel aslında çok her yere yakın olduğu için çok da metroyu kullanmadım ama işte havalimanından gelirken ve bazı durumlarda şehir içinde yine bu kartı kullanarak metro hattını kullandım. Ben de tavsiye ederim. Keihan'la buradan Kyoto'ya gidiş 460 mı? 430 veya 460 yen. Metro kullanımı da yanlış hatırlamıyorsam 120 veya 190 yen gibi bir şey. Kuru hesaplarken de ortalama olarak, yani bugünün kuruyla 4.80 veya 5'e bölebilirsiniz. Yani Kyoto'ya gidişimiz gelişimiz kişi başı 200 TL'ye falan geliyor. Hiçbir şey değil. Evet, alışverişten bahsetmiştik. Yavaş yavaş bu alışveriş noktalarına geldik. Böyle kapalı çarşılar var burada. Uçsuz bucaksız, çok büyük. Şöyle yerler var mesela. Bunlar genelde kozmetik ürünleri satıyor. Hepsinin üzerinde yazıyor işte şu kadar alırsanız tax free turistler için.
Onun dışında bir sürü kıyafet markası var. Lüks markalardan tutun da daha budget opsiyonlar, işte Uniqlo, GU ki biz de oradan bayağı alışveriş yaptık, tavsiye ederim. Oralarda 5500 yen üzeri alışveriş yaptığınız zaman %10'unu iade ediyor. Onun dışında birazdan görürsem size göstereceğim bazı shoplar var. Mesela çok ünlü marka çantalar, gözlükler, saatler satıyorlar ama second hand. Orada renkler var üzerinde, etiketlerin üzerinde. O renge göre işte ne kadar kullanıldığını, yani çok az kullanılmış, hemen hemen işte hiç kullanılmamış veya işte kullanılmış, hasarlı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ve çok ünlü markaların çantalarını, aksesuarlarını, kıyafetlerini daha uygun fiyatlara alabiliyorsunuz. Onun dışında vintage shop'lar da var, yine second hand ürün satan. Yani sınırsız çılgın bir alışveriş ortamı var burada. Evet, yani burası çılgın bir yer. Böyle sadece tek bir caddede değil, böyle çok fazla kolu olan böyle bir kapalı çarşılar bütünü görebilirsiniz. Evet, bu takoyaki. Buranın meşhur yemeklerinden bir tanesi. Bunu da tatmanızı tavsiye ederim. Okonomiyaki var, bir de takoyaki var. Benzer tarzda yiyecekler, sokak yiyecekleri. İçinde baby ahtapot var. Onun dışında yeşil soğan, yani buranın özel yeşil soğanı, bazı baharatlar ve bir krema var. Güzel, lezzetli, tavsiye edilir. Onun dışında burada ne yenir diyecek olursanız, yani şu Pablo'yu da tavsiye ederim. Bakın burası şöyle, direkt oraya yöneldim. Pablo yine böyle Bask tarzı, yani İspanyol tarzı, biraz nata'yı andırıyor ama tam nata da değil. Böyle nata gibi düşünün ama üstü böyle karamel kaplı, çıtır karamel var üstünde. Çok lezzetli, gerçekten güzel. Altı tart, yani natadan yine farklı, nata daha çıtır oluyor, milföy gibi. Bunun altı tart, üstü de böyle krem brûlée gibi. Çok lezzetli. Şurada görüyoruz imalat aşamasını. Böyle birçok mekanda kuyruk görmeye burada alışabilirsiniz. Her kuyruk gördüğünüz yer güzel mi? Değil bence. Yani bazen Instagram'da popüler olan işte şeyler de oluyor, böyle işte gençler arasında bir anda popüler oluyor Instagram'da ve bir anda orada
rağbet oluyor, kuyruklar oluşuyor kapısında. Bir bakıyorsunuz siz de çok iyi bir şey zannediyorsunuz ama halbuki değil yani. Tekrar ana caddeye çıktım, biraz bastı orası. Per napoletano mi viene da Evet. Louis Vuitton kuyruğu. Çok fazla marka mağazaları var burada, zincir gibi. Yani işte Louis Vuitton çok fazla sayıda görebilirsiniz veya işte Hermes'ler, Gabbanalar, Prada'lar. Çünkü dediğimiz gibi tax free alıyor insanlar burada ve normalde bile daha uygun yani kendi ülkelerinde. Onun için bayağı bir talep var. Bu sefer kırmızı ışık dalgasına yakalandık burada. Orada kırmızı ışık dalgasına yakalanınca tekrar ara sokaktan gitmeye karar verdik. Çarşıya giriyoruz.
Evet, bahsettiğim dükkanlar bunlar. Bin bir çeşit çanta, cüzdan, aksesuar, bütün hepsi dünya markası. Bir kısmı second hand, bir kısmı kullanılmamış. Burası da yine aynı şekilde. Mücevher, saat, çanta. Daha uygun fiyata ama yine uygun olmayan fiyata almak isteyenler için. Dotonbori'ye çıkmak üzereyiz, meşhur meydana. Burası turistlerin en uğrak noktalarından bir tanesi. Burada da birazdan videomuzu bitireceğiz. Buraya kadar benimle yürüdüğünüz için teşekkür ediyorum. Ben normalde böyle videolar yapmıyorum. Fotoğraf çekiyorum ben normalde ve videolarımda, fotoğraflarımı da göstererek videolar yapıyorum gezdiğim yerleri. Dediğim gibi iyi bir anlatıcı değilim. Dilim sürçmüş olabilir. Lütfen kusuruma bakmayın. İyi bir konuşmacı hiçbir zaman olmadım. Böyle bir iddiam da yok. Sadece bu yürüyüş yolunu sizinle paylaşmak istedim buraya kadar. Otelimizden buraya beraber sizi getirmek istedim. Biraz da sohbet etmek istedim. Gördüğünüz gibi yeşil yanınca yayalar geçiyor. Yola atlamıyor kimse. Eğer ki bu video tarzı hoşunuza gittiyse böyle bir şey yapmaya devam edebiliriz. Bundan sonraki istasyon Tokyo. Sonrasında Seul, Güney Kore. Böyle kısa yürüyüşler yapabiliriz. Evet, burada çarşı olayları devam ediyor. Yani çok sınırsız. Alışveriş olayı burada gerçekten çok sınırsız. Ucu bucağı yok. Özellikle alışveriş yapacaklar için burayı değil de Umeda bölgesini daha çok tavsiye ederim. Hemen o köprüyü geçtikten sonra meydandan sola döndüğünüz bu caddede buranın en meşhur, en işlek caddelerinden bir tanesi Dotonbori Caddesi. Burada binlerce çeşit sokak yemeği mevcut. Çok fazla mekan var, çok fazla da alternatif var. Turist yoğunluğu yüksek bir bölge.
Şu da gyoza. Şuradaki bir gyoza restoranı demek ki. Gyoza bir tür Japon mantısı. Çin mantısı gibi değil çünkü bu kızartılıyor ama çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Dạ được hả? Biz de birazdan yiyeceğiz takoyaki. Videoyu kapattıktan sonra yeme içme işlerine girişeceğiz. Tekrardan çok teşekkürler izlediğiniz için. Osaka, Japonya'dan sevgiler. มีขนมหวานในเอ็มที่กินที่นี่ดีกว่าติว